Sığacık'tayız şu an. Seferihisar, İtalya'da bir hareket olan Citta Slow hareketini, kriterlerini sağlayan ilk yer olması sebebiyle ilgi çekmeye başlamıştır. 2009 yılından itibaren olmuştur bu patlama. 2009'dan önce sakin sahil kasabasıydı aslında. Daha sonra şu an çok bir sakinliği kalmadı. Şöyle bir kale içini bir görelim beraber. Bölgede Teos Antik Kenti var. Bu surların yapılması sırasında Teos Antik Kenti'nden taşlar taşınarak burada kullanılmaları var. Seferihisar, Citta Slow yani sakin şehir hareketinin Türkiye'deki ilk üyesi. Citta Slow nedir? Biraz ondan bahsedeyim. İtalyanca Citta kelimesi ve Slow, İngilizce Slow kelimesinden oluşuyor. Citta şehir demek, Slow da yavaş demek. Yavaş şehir, sakin şehir anlamına geliyor. Buna nasıl üye olunuyor? Çeşitli kriterler var. Bu aslında belediyeler birliği. Çeşitli kriterler var. O kriterlere uygun projeler üretmek zorunda bu başvuru yapan belediyeler. Seferihisar'da bunlardan bir tanesi, ilkiydi. 2009 yılında Citta Slow belgesini alabildi ve 50.000'in altında nüfusunun olması lazım bu belediyelerin. Seferihisar bu kriterlere de uyan bir yer. Türkiye'de şu an 17 tane Citta Slow var. Bunlar arasında bildiğimiz Bol Gölnük var mesela. Halfeti Şanlıurfa var. Akyaka Muğla var. En son herhalde Köyceğiz eklenmiş bunlara. Şu an burada bir turizm patlaması var. Dolayısıyla çok sakin değil aslında etraf. Sadece bir sahil kasabası. Burada bir küçük bir marina var. Güzel balık restoranlar var. Yöresel lezzetlerin yapıldığı, böyle hanımların yaptığı el açması börekler, baklavalar, kalburabastılar falan var. Böyle kale içi dediğimiz bir bölge var. O bölgede bunlar yoğun olarak sergilenmekte. Gördüğünüz üzere sahil kenarında bir yerde oturuyoruz. Çok fazla rüzgar var, böyle saçımız başımız birbirine girdi. Ama burası genelde zaten rüzgar alan bir bölge. Rüzgar aldığı şuradan belli. Dağlarda 30-40 tane şey var, rüzgar gibi var. Sığacık Pazarı'nın kurulduğu yapının ön tarafındayız şu an. Aslında bu tabii yine kale duvarlarının bir parçası. Normalde pazar günleri Sığacık'ta Sığacık Pazarı kuruluyor. Böyle İzmir'den bütün herkes buraya akıyor. Çünkü burada bölgeye özel otlar, bölge hanımlarının yaptığı börekler, baklavalar sergileniyor. Oradan alıp hatta ilerideki kafelerde oturup onları yiyebiliyorsunuz. Çok lezzetli şeyler var. Yine bu dediğimiz gibi kalenin bir parçası bu yapı. İçi şu an boş ama pazar günleri tıklım tıklım dolu ve iğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık oluyor.
Evet, biz Sığacık'ı çok sevdik. Her ne kadar sakinliğini biraz kaybetmiş olsa da kalesi, film seti gibi sokakları, bizzat Sığacıklı hanımların ellerinden çıkan, üreticisi tarafından satılan birbirinden lezzetli yiyecekleri, marinası, çok sayıdaki muazzam rüzgar türbinleri ve balık restoranları ile Sığacık bizi kendine hayran bıraktı. Güzelliklerinden büyük keyif aldığımız Sığacık'ı sizin de ziyaret etmenizi şiddetle öneririz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizi takip etmeye devam edin.